Sevgili dostlar, bugün size soğan turşusu yapacağım. Soğan turşusu için malzemelerimiz 3 tane siyah soğanımız var. Bakın böyle ikisini soydum, birini size göstermek için soymadım. Yarım baş sarımsağımız var. 4 top limonumuz var. Yarım demet dereotumuz var. Yarım demet reyhanımız var. Kara reyhanımız var. 1 bardak sirkemiz var. Tuzumuz var. Şekerimiz var. Defne yaprağımız var. Şimdiki yapmaya koyulalım. Şunu da soydum muydum yapmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Bunu soymak kolay sevgili dostlar. Hemen soyacağız. Hemen çöpe alacağız ve işleme başlayacağız Allah izin verirse. Sevgili dostlar, bizim pazarımızda bunun 4 kilosu 10 lira. Yani kilosu 2,5 lira. Konya Kulu'da sevgili dostlar, bunun kilosu kaç lira biliyor musunuz? 8 lira. Duyunca şok oldum. Gerçekten şok oldum. Hani şok oldum demek sözde kalıyor gibi geldi bana. Şimdi şöyle bu malzemelerimizi şöyle kenara koyalım ve sırasıyla şöyle koyalım ve sırayla doğramaya başlayalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın böyle şey gibi şöyle birazcık kalın doğruyoruz sevgili dostlar. Bu şekilde. Bu şekilde doğruyoruz sevgili dostlar. Ve ben gerçekten söylüyorum. Ya sözüm yarım kaldı, özür dilerim. Bu soğanın kilosunun 8 lira olmasını acaba hangi ülkedeyim diye şaşırdım. Türkiye'de değil. Bu kadar yani fiyat farkının olması beni çok şaşırttı sevgili dostlar. Gerçekten çok şaşırttı. Hani hayat pahalılığı diyorlar ya. Evet, hayat pahalı, doğru. Ekonomimiz ne kadar ne bilmiyorum ama bu kadar açık ara olması gerçekten beni çok üzdü. Makroekonomi yolunda mikroekonomik şey kötü. Yani küçük ekonomi. Bizim ekonomilerimiz zor. Gerçekten söylüyorum. Ben yani şok oldum. Dedim ki hatta kız kardeşime dedim ki ya niye aldın? Almasaydın dedim. Yani bir soğana dedim 8 lira verilir mi? Çünkü ben burada fiyatını biliyordum bunun. Maalesef çok üzülerek söylüyorum ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Konya Kulu. Soğan konusunda başka şey demiyorum ha. Oranın esnaflarının merhameti nasıl bir şey onu da bilmiyorum. Mis gibi koktu mübarek. Hem de nasıl? Vallahi ya. Sevgili dostlar, bu soğan doğramanın böyle bir ağlaması var işte. Allah kimseyi ağlatmasın inşallah. Ay. 2 tane limon yapıyor bu 4 tanesi. Bakın. Ondan sonra şöyle birazcık Göster. tuz.
şöyle birazcık şeker atıyoruz ve Sugar. şöyle güzelce demeden ne yapıyoruz? Dostlar, bir bardak sirkemiz var. 2 bardak da su ilave edeceğiz. Ama kaynak su. Evet, bunu birazcık kaynatacağım ocakta sevgili dostlar. Çünkü iyice sıcak olması gerekiyor. Şimdi bunu buraya koyacağım, sonra bakacağız bakalım. Şimdi bunun içine şöyle birazcık bakın şeker. Şöyle 2 tatlı kaşığı da tuz. Şimdi bunu ocakta kaynatıp gelene kadar, şimdi burada 2 dakika kaynayacak sevgili dostlar. Şimdi tabanına bir tane defne yaprağı koyuyoruz ve şimdi bu şekilde böyle kavanozlarımıza dolduruyoruz sevgili dostlar. Bakın. Harika bir turşu olacak. Maalesef ki annemin hızına yetişemedim. Niye ki? Diğerlerinin dibine şey atarken gösteremedim. Kızım bir tanesine gösterdik işte. Hepsine göstermek zorunda değiliz ki. Allah Allah. Doğru söylüyor. Sen de bir alem oldun gittin ha. Şöyle sıcak suyu üzerinden şöyle dolduruyoruz. Sirkeli sıcak suyumuzu, tuzunu, sirkesini ve bakın tam isabetli olmuş sevgili dostlar. Hemen elinizi yakmayın lütfen. Şöyle alıyoruz ve sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Hazır. Turşuyu nerelerde tüketmeyi planlıyoruz annem? Özellikle mercimek köftelerinin yanında. Çiğ köftelerin yanında. Ve kısırın yanında. Kuru fasulye. Özellikle evet kuru fasulyenin yanında harika olacak. Sevgili dostlar, elim durmuyor işte, bir yandan siliyorum, hakkınızı helal edin. Yani bizi çok taşlıyorlar ya. Çok fazla doğalız biz. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun.
Bizi izlemeyi, abone olmayı, hele o güzel fikirlerinizi iyi ya da kötü yazmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hani bu turşuları ne zaman yiyebiliriz? Genelde Allah'ını seviyorum. turşular kaç günde olur 15 diyorlar. günde. 15 günde. 15 günde 20 gün arası. Havanın sıcaklığına ve soğukluğuna göre değişir. Hala siliyorsun ya. Ya ne yapayım, silmesem Allah Allah. Ya silmem çekim ben. yapıyorum, sonra herkes bana laf söylüyor. Çekim ya. Tamam, çek. Zaten çekiyorum. Hoşça kalın.